Şimdi Yecüc Mecüc. Böyle iki millet dünyada yaşıyor mu? He? Bunlar millet mi? Kalabalık mı? Zülkarneyn aleyhisselam bunların önüne iki dağın arasında set yaptı mı? Bunları arkada bıraktı mı? Ama Amerika bunları bulamadı hala. Uydudan da gözükmüyorlar. Siz şimdi uyduyu da işaretlemişsiniz. Öyle iniyorsunuz. İnin. Tak kafasına biniyorsunuz. Şimdi gidip Irak'ın sokağını görebiliyorsun uyduda. Biraz fazla para verirsen canlısı var. Yani şu andaki saati görüyorsun. Parayı az üye olursan ne oluyor? O zaman birkaç gün evvelki görünüyor. Sokak. Şimdi bizim bu sokağa iner. Şu bizim sokağa. Orada 500 dolar, 1000 dolar şey aldıysa program şu andaki sokaktan geçeni görüyor. Amerika'dan seyrediyor. Ama parası az ise üyeliği 3 gün evvelki bu sokağa veriyor yine ona. Böyle sistemler var. Mevla'nın müsaade ettiği kadar gidiyorlar. Bunlar Allah'ın öğretileridir, talimatıdır. Fakat Yecüc Mecüc'e rastladılar mı? He? Peki bu milletler var mı dünyada? Şimdi adam diyor ki, yani her taraf keşfedildi, bunlar görülmediğine göre böyle bir şey yok diyor. Efendim, bunlar kıyamete yakın çıkacak mı? Çıkacak. Bunu da Kur'an söylüyor. Hatta mesela. Şimdi bir insan kendisini Müslüman sanıyor. Ben Müslümanım diyor. İcabında bu namaz da kılabilir. Oruç da tutabilir. Hacca da gitmiş olabilir. Zekat da veriyor olabilir. Bak şimdi. Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Bu şimdi kendini nerede sanıyor? İslam'da sanıyor. Nerede sanıyor? Hidayette sanıyor. Ama Yecüc ve Mecüc'ü inkar ediyor. Veya Dâbbetül Ard, Kur'an'la sabit olanlar üzerinde ekseriyetle duruyorum. Hadis meselesinde de izah getirebilirim. Vakit yok. Ayetle sabit olduğunda daha ciddi oluyor. Kolay oluyor. Anlatmam kolay oluyor. Ayet var dedim mi hepiniz duruyorsunuz. Bu durumda bu insan veya diyelim Kur'an-ı Azimüşşan'da daha başka malumatlar var. Başka hükümler var. Mesela işte ne diyor? Zina eden rejim hadisle sabittir. Ama 100 sopa Kur'an'da var mı? Var. Hırsızın elin kesilmesi var mı? Var. Adam öldürenin kısas edilmesi var mı? Var. Bunlar ayetlerde olanları konuşuyorum. Birkaç misal. Şeriat kelimesi Kur'an'da var mı? Var. Câsiye 18. ayet. Mesela bu gibi durumlarda bazı insanlar şu anda Müslüman da kendilerini sandıkları halde bunları inkar ediyorlar mı etmiyorlar mı? Bol miktarda da bulunur bunlar. Şimdi bu insan Müslüman mıdır, kafir midir meselesinde. Şimdi Kur'an'dan bir ayeti inkar eden ne olur? Ama bu kişi namaz kılıyor, Müslümanım sanıyor, kendisini hidayette sanıyor. Ayette ne diyor? Onlar şeytanları dost ettiler ama kendilerini hidayette sanıyorlar diyor. Demek ki senin kendini Müslüman sanman seni İslam dairesinde saklamıyor, korumuyor. Neden? Şu anda bilmemek mazeret midir? Değildir. İlim sebepleri şu anda bollaşmıştır. O kadar çoğalmıştır ki şu anda isteyen hemen bir Google diye bir şey var. Ayetullah Google diyorlar ona. Acayip bir şey yani. Böyle ne konuya girsen çıkıyor oradan bir şey. Bayağı bir bilgi çıkıyor. Doldurmuşlar. Şimdi dünyanın doğusunda batısında her tarafında İslam'ın hak olduğu, Kur'an'ın hak olduğu veyahut Kur'an'ın ayetinde ne var ne yok. Kur'an'da ne var ne yok. Şimdi bir insan girse Yecüc Mecüc diye yazsa Google'dan bile bu ayet olarak mealde bile çıkmaz mı? Neyse. O zaman bu buna ulaşamadı diye mazur sayılır mı? Niye sayılmaz? Çünkü inandım dediği Kur'an'da neler bulunduğunu bilmek zorunda. Hepsi ezberinde kafasında kalamasa da duyduğu noktada ben Kur'an'da ne varsa inandım demek zorunda değil mi? Bu Kur'an'da da olsa ben inanmam dediği noktada kafir oluyor. Şimdi burada iki kısım var. Bir kısmı Kur'an'da olsa da inanmam diyor.
Ama Müslümanım ha diyor, abdestim de var diyor. 5 vakit kılıyorum diyor. Ya bunlara rastladık. Bu, siz de açıkça anlıyorsunuz ki bu kafirdir. Diğer bir kısmı var. Diyor ki Yecüc, Mecüc, Dabbetler, kıyamete yok bunlar diyor. İnkar ediyor. Fakat bu adama Kur'an'dan, hadisten delil okusan iman ediyor. Ya ben bilmiyordum. Peki bu adamın bunu bilmeden inkar etmesi mazur saydırır mı onu diyor? Saydırmaz. Bu noktada bilmemek mazeret mi? Değil. Çünkü neden? Araştırması lazımdır. Araştırdığı zaman o ilme ulaşabileceği kaynakları var mı? Sebepleri var mı? Vardır. O zaman din işi şakaya gelmez. Bu neye inanacaksın, neye inanmayacaksın meselesidir. Bu bir ciddi meseledir. Böyle bir ciddi mesele. Sen Allah'a, ahireti, Rabbinden gelen haberleri ne kadar lakayt ve gayri ciddi, laubali şekilde karşılıyorsun ki? Var mı, yok mu, inanayım mı, inanmayayım mı? Pazarlık konusu mu yapıyorsun bunları sen? Burada su kaldırır mı bu? O zaman tehlike var. Bu sohbetleri dinleyenler öyle şeyler duyuyorlar ki çoğu yerlerde de bunları duyamazlar. Ondan sonra imanları ne oluyor? Kuvvet kazanıyor. Nur bakımından. Ondan sonra ne oluyor? Bir mecliste bir şey konuşulduğu zaman bu var diyor. Kendisi hoca olmasa bile bu var diyor. Neden? Çünkü güvendiği bir ağızdan duyduğu için hemen ona iman ediyor ve inkar edenlere de reddiye yapıyor. Sus diyor. Bak kafir olursun diyor. İkaz ediyor.